Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün oyundaki iki farklı istatistik türünü detaylı bir şekilde size anlatacağım arkadaşlar. Kingshot oyununda iki tip istatistik türü var. Bir tanesi artı olan istatistikler, direkt savaş raporunuza artı olarak yansıyan istatistikler. Bir tane de mevcut olan istatistiklerinizi çarpan olarak etkileyen istatistikler. Bunlar kesinlikle çok değerlidir. Çarpan olan istatistiklerimiz oyunda sınırlıdır. Kingshot oynayan herkesin A'dan Z'ye bu istatistiklerin artı mı yoksa çarpan mı olduğunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Zamanınızı ya da paranızı boşa harcamayın. Gelin size öncelikle artı, videonun ilerleyen kısımlarında ise çarpan olan istatistikleri detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle ilk iki sıramızda Helga kahramanının pasifi ve Amadeus kahramanının pasifi var. Bunların pasifi maksimum seviyede %10 saldırı, savunma ve 15 öldürücülük ve sağlık verir. Şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Burada Helga'nın yıldızını bir seviye yaptığımda artı 2 saldırı ve savunma gelir. Tüm istatistiklerinizi 1000 olarak düşündüğünüzde saldırı ve savunmanız 1002 olarak buraya eklenir arkadaşlar. Bunlar sadece size 2 istatistik verir. Maksimum seviye Helga'ya sahip birinin eğer 1000 istatistiği varsa 1010 saldırı ve 1010 savunma olur. Yani düşündüğünüz kadar kesinlikle önemli bir şey olmayabilir bu sizin için. İkinci olarak yanlış bilinen en büyük konulardan bir tanesi ise Amadeus'un yine pasif yeteneği. Burada Amadeus'un yıldızı full olduğunda %15, ilk seviyelerinde ise %3, 6 şeklinde bu şekilde artarak ilerler. Diyelim ki 2 yıldız bir Amadeus'unuz varsa artı 6 istatistik, maksimum bir Amadeus'unuz varsa 1000 sağlığınız 1015 sağlık olur. Yine aynı şekilde öldürücünüz ise 1015 olur. Amadeus'u güçlü yapan kısım kesinlikle bunun özel silahı ve sağ taraftaki 3 tane yeteneğidir. Sakın yanlış anlayıp da pasifini yükseltmeye çalışmayın. Şimdi üçüncü sıradaki akademi ve savaş akademisi geliştirmeleri arkadaşlar. Akademi ve savaş akademisindeki tüm geliştirmeler artı olarak eklenir. Burada hiç fark etmeksizin büyüme de artı olarak ekleniyor. Ekonomi de artı olarak ekleniyor. Savaş kısmındaki buradaki istatistikleriniz de direkt olarak savaş raporunuza artı olarak yükseliyor ve ekleniyor arkadaşlar. Diyelim ki burada bu istatistiğimizi yükselttiğimizde direkt artı 5,5, işte savunmam eğer 200 ise 205 olarak eklenmiş olacak, bilginiz olsun. Aynı şekilde buradaki savaş akademisindeki bu geliştirmelerde veren özellikler de artı olarak eklenir. Yanlış bir bilgi olmasın. Evet arkadaşlar, bugün size Kingshot oyunu için size bir site önerisinde bulunacağım. Top Up Live sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğimiz gibi oyunda paketler yüksek ve bunun için sürekli her videoma ya da kullandığım sosyal medya, Discord ve Telegram'da bana sorular soruyorsunuz. Oyun içi paketleri daha uyguna nasıl alabiliriz diye size bir site tavsiyesiyle geldim. Arkadaşlar, Top Up Live'da Kingshot'la alakalı tüm paketleri satın alabiliyorsunuz. Bu siteye kayıt olmanız 30 saniyeden çok daha kısa sürüyor. Bu şekilde istediğiniz dil seçeneğiyle aşağıda isterseniz Gmail ile isterseniz farklı bağlantılarla ya da e-posta adresinizle hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada size en uygun paketi kendiniz seçebilirsiniz. Burada bizim bir indirim kodumuz var. Bilek kodu. Bu şekilde girdiğinizde örnek veriyorum, burada 100 dolarlık paketi 82 dolar alıyoruz ve 18 dolar daha ucuz almış olacağız. Oyundaki tüm paketler burada mevcut arkadaşlar. Çok fazla ödeme yöntemi var ve çok hızlı bir şekilde hesabınıza paketleri alabiliyorsunuz. Nasıl yapılacağıyla alakalı bu aşağıda bıraktığım linkten eğer girerseniz burada adım adım anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde öğretici bir şey de var. Resim olarak da var. Hızlı bir şekilde erişim sağlayarak paketleri çok daha uyguna alabiliyorsunuz. Ve birçok ödeme yöntemi var. Şimdi satın ala tıkladığımda burada bulunduğunuz ülkeye ya da hangi ödeme yöntemini yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde PayPal, Visa, Apple Pay, Google Pay ya da Razer Gold Wallet ile buradaki ödemeleri de hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kodu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda size verdiğim linki de kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz. Soracağınız sorular olursa videonun altına yorumlarda ya da sitenin müşteri hizmetlerine de istediğiniz zaman danışabiliyorsunuz. Tüm dillerde bu sitemizde mevcut. İstediğiniz dilde satın alım yapabiliyorsunuz. Umarım hepimizin işine yarar. Şimdi videoya geçelim. Bu arada videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. YouTube kanalımda Kingshot oyunuyla alakalı detaylı tüm öğretici bilgileri hem düşük yatırım hem orta yatırım hem de balina hesaplar için veriyorum. Ve aynı zamanda da balina hesaplardan yüksek malzeme basma ve savaş videoları yayınlıyorum. Ayrıca özel koçluk ve özel danışmanlık için Instagram, Discord ya da Telegram kanallarından bana ulaşabilirsiniz.
Bir sonraki artı veren buff'ımız ada binaları. Arkadaşlar adada bulunan tüm binalar hangi seviyeye yükseltirseniz yükseltin. Kesinlikle size artı istatistik verir. Şurada ekiplerin saldırısı artı 2 veriyor. Bunu maksimum seviyeye getirdiğimizde artı 10 istatistik verecekse 1000 istatistiğimiz varsa sadece artı 10 olarak eklenecek. Kesinlikle bilginiz olsun. Bir sonraki istatistiğimiz ise kahraman donanımları arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Kahraman donanımlarında şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz tüm istatistikler direkt olarak savaş raporuna artı olarak eklenir. Okçu öldürücülüğü ya da şuradaki yukarıdaki kısımlar ise fetih ve arena kısmında geçerli olur. Bu aşağıdaki ise bizim diğer tüm savaşlarımızda geçerli olur. Bilginiz olsun. Buradaki alttaki kısımda yine artı olarak ekleniyor arkadaşlar. Buradaki donanımları tamamen buraya ekleniyor. Bunlar bizim mevcut kahramanımızın zaten istatistikleri. Donanımları çıkardığımız zaman burada nitelikleri görürsünüz. Aşağı kısım tamamen gidiyor. Yukarıdaki okçu saldırısı ve okçu savunması yine artı olarak ekleniyor. Bu da bizim kahramanımızın yıldız seviyesini yükselttiğimizde aldığımız istatistiktir. Bu da dümdüz artı olarak eklenir arkadaşlar. Kırmızı donanımlarda bunu 20 seviye yaptığımda buradan aldığınız okçu saldırısı artı 20 olarak direkt burada bu kısma artı 20 olarak eklenecektir ve daha sonra da savaş raporuna yansıyacaktır. Yani her biri artı olarak ekleniyor arkadaşlar. Bir sonraki istatistiğimiz vali donanımları ve vali tılsımları. Vali donanımlarının her biri ve vali tılsımlarının her biri direkt olarak istatistiklerimize, savaş raporumuza artı olarak eklenir. Hiçbir çarpan etkisi yoktur arkadaşlar. Bir sonraki en önemlilerden bir tanesi arkadaşlar VIP özellikleri. Bunu oyundaki çoğu oyuncu yanlış biliyor. Mesela VIP 8'im ben. VIP 9'a geçtiğimde ekiplerin savunması artı %10 alacağım. 500 savunmam varsa benim arkadaşlar 510 savunmaya sahip oluyorum. Ama burada şunu unutmayın. Eğer burada ekiplerin savunması, birliklerin savunması ya da saldırısı tarzı bir şey diyorsa sadece artı 10 istatistik almam. Oyunda 3 tane askeri birimimiz var. Bir tane piyade, bir tane süvari ve bir tane okçu. Üçüne de artı 10 olarak ekleniyor. Ama bizim işimize yarayan piyade savunması ve okçu savunmasıdır. Süvari savunması hiçbir işimize yaramaz. Yani buradan sadece piyade savunması ve okçu savunması artı 10 almışız gibi düşünün. O yüzden diğer oyun türlerindeki VIP gibi bu kesinlikle değerli değildir. Ya da VIP 12'ye geldiğinizde burada gördüğünüz 4 tane istatistik tamamen artı olarak eklenir. Asla çarpı olarak eklenmiyor. Sakın bunu yanlış anlayıp da bir anda hızlı bir şekilde VIP'inizi yükseltmeye çalışmayın. Bir sonraki en önemli madde petler arkadaşlar. Hayvan kafesine girdiğinizde buradaki petin leveli şu anda 41. Bunu yükselttiğimde 42'ye yükselttiğimde arkadaşlar burada aldığım istatistikler artı olarak ekleniyor. Aynı zamanda buradaki geliştir aşamasında burada gördüğünüz tüm istatistikler direkt savaş raporuna artı olarak ekleniyor. Bunları yükselttikten sonra savaş raporunuzu kontrol ederseniz bu istatistiklerin çarpan değil artı olduğunu göreceksiniz. Bir sonraki en önemli artı istatistiğimiz arkadaşlar şehir görünümleri ve avatar çerçeveleri. Onlar da burada görünümler kısmına girdiğinizde ne kadar çok kalıcı şehir görünümünüz varsa bunların her biri artı 2 saldırı artı 2 saldırı diye ekleniyor ve bu bonuslar birikiyor. İstersen benim burada tüm şehir görünümlerim açık olsun. Sadece bir tanesini kullansam bile tüm şehir görünümlerinin bonusları burada birikiyor arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Şu anda benim herhangi bir şeyim olmadığı için saldırı yok. Ekiplerin savunmasının biriktiğini görüyorsunuz. Artı 14. Bunlar tamamen avatar çerçevelerinden geliyor. Gördüğünüz gibi buradaki avatar çerçevelerini toplayınca her biri aktif bir şekilde olmuş oluyor. Ama bunlar da istatistiğimize artı olarak yansıyor arkadaşlar. Bir sonraki en önemlisi kahramanın sefer yetenekleri. Onu biraz önce size göstermiştim. Kahramanın yıldız seviyesini yükselttiğiniz takdirde istatistiklerinize artı olarak eklenecektir. Bir sonraki en önemlisi ittifak bonusları. Burada şehirde gördüğünüz arkadaşlar dünya kısmında kale, tesisler direkt artı olarak ekleniyor. Bilginiz olsun. Şunlardan bahsediyorum. Buradakilerin her biri artı olarak ekleniyor arkadaşlar. Bunların savaşla alakalı olanları da diğer araştırmayla alakalı olanları da tamamı artı olarak eklenmektedir.
Burada zaten bir şey yok. Bir sonraki en önemlisi ve artı olarak son bonus bakanlık atamaları. Buradaki bakanlık atamaları ve cezalar da artı olarak ekleniyor. Şuraya girdiğinizde ben bunu aldığımda arkadaşlar bunları artı olarak alıyorum. Yani 1000 saldırım varsa 1005 saldırıya ulaşıyorum. Aynı şekilde burada öldürücülük ya yine 100 istatistiğim varsa 110 oluyor. Bunu karıştırmayın. Eğer bir şekilde ceza yerseniz suçlu kısmına yani hapis kısmına girerseniz buradaki size verdiği şeyler de artı. Kesinlikle korkmanıza gerek yok arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde hesabınızı kötüye götürecek bir şey yok. Zaten inşaat hızınız %400'lerdedir. Sadece -10 azalacak. İnanın bunun sizin için hiçbir anlamı yok. Sadece bu kısım oyundaki görüntüden ibarettir. Yani bakanlıklar ve suçlu hapis kısımları tamamen artı olarak ekleniyor. Artı kısımlarını yanlış eğer saymadıysam, hesaplamadıysam tamamını bitirdik. Şimdi asıl kısma yani en önemli kısma çarpan istatistiklere geçelim. Bu arada siz de videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çarpan istatistiklerin ilki elmasla açılan özel bufflar arkadaşlar. Hemen şehrinizin altındaki ok tuşuna bastığınız zaman buradaki arkadaşlar hem %10 hem %20 hangisini kullanırsanız kullanın direkt olarak çarpan olarak etkileyecektir. 1000 istatistiğiniz varsa bunu açtığınızda 1200 küsürlere çıkacaktır. Bunu çok rahat kendi hesabınızda deneyerek görebilirsiniz. Kesinlikle bunlar inanılmaz bir şekilde etkilidir. Aynı şekilde burada düşman saldırısı düşürenler yani burada bu kısmın tamamı çarpan olarak etkilidir ve oyundaki en güçlü buff'tır. Bir sonraki pet yetenekleri. Savaşın kaderini değiştiren kısım budur arkadaşlar. Petlerin geliştirme ve seviye kısımları artı olarak ekleniyor dedik ama buradaki petlerin bu yetenekleri arkadaşlar direkt olarak çarpan olarak etkilidir. O yüzden özellikle yüksek yatırımlı ve balina arkadaşlar savaşlarda petlerini doğru zamanda kullanmaları gerekiyor. Düşük ve orta yatırımlı arkadaşlar ise bu kısım tamamen gizli bir silah gibidir. İstatistiklerinizi katlayacak, çarpan olarak istatistiklerinizi maksimum seviyeye çıkaracak kısımlar petlerdir. O yüzden petlerinizi SSR ve savaş olanlarının yeteneklerini kesinlikle maksimum seviyeye çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonra oyundaki en değerli şey kahramanların özel silahları. Hemen şuradan size göstereyim. Burada arkadaşlar şöyle bir püf noktamız var. Kahramanların özel silahlarını yükseltirken 1, 3, 5, 7 ve 9. seviyede arena ve keşif kısmında geçerlidir. Ee, Oradaki arena yeteneklerini yükseltir. Ama 2, 4, 6, 8 ve 10. seviyelerde ise savaşlardaki bizim tüm savaşlarımız ayağı ve diğer tüm savaşlarda etkilidir. O yüzden bu yetenekleri yükseltirken kesinlikle çift hanelerde bırakın, tek hanelerde bırakmayın. Yani örnek veriyorum 4 yapın ya da 6 yapın ya da 8 yapın. Gidip 5 ya da 7'de bırakmayın. O malzemeleri oraya kullanacağınızda farklı silahlara kullanırsınız. Burada şu anda ben 4 seviye yaptığım için %7,5 öldürücülük alıyorum. Burada seferberlik ekiplerinin öldürücülüğü dediği için ben bir yere sefer açtığım zaman bu etkili oluyor. Bir de bunun savunma kısmı var arkadaşlar. Onu da buradan görebiliyorsunuz. Burada da savunmacı ekiplerin diyor. Savunmacı ekipte ben bir şehirde ya da kendi şehrimde savunma yapıyorsam o zaman bunun silahları geçerli oluyor. Eğer bir yere benim bu kahramanla seferberlik açarsam bunun özel silah etkili olmuyor. Bunun da maksimum seviyelerini buradan görebilirsiniz. İstatistiklerinizi kesinlikle uçuracak bir sonraki şey kahramanların özel silahlarıdır. Bir sonraki SVS kuleleri ve Tiran kuleleri. Bunlar arkadaşlar şuradan size örneğini gösterebilirim. Elimdeki güncel rapordan. Sol taraf saldırıyor, sağ tarafı kazanıyor. Sağ taraf çok daha güçlü olmasına rağmen kaybediyor. Bunun sebebi aslında tamamen bilgisizlikle alakalı. Şurada girdiğinizde arkadaşlar sol taraf ekiplerin öldürücülüğü ve petleri açmış. Yani alabileceği tüm maksimum çarpan istatistik bonuslarını almış. SVS'deki ekiplerin öldürücülüğü, taret buffları kesinlikle olmazsa olmazdır ve çok değerlidir. Şuradan arkadaşlar öldürücülük farklarını görebilirsiniz. Normal istatistikler 1400-1200'lerdeyken öldürücülükler 2000'lerin üstünde 2400'lere kadar çıkmıştır. Ve savaşlardaki en önemli şeydir. O yüzden SVS savaşlarının koordinasyonu yaparken kesinlikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve sadece bu SVS değil Tiran Savaşı'ndaki de en önemli kazanma faktörü kesinlikle kulelerdir. Bir sonraki ve son bonus olarak size vereceğim sonsuzluğun erişimi Reach of Infinity.
etkinliğinin son yeteneği. Yanılmıyorsam %66 öldürücülük veriyor. Evet arkadaşlar, bu etkinlikten bahsediyorum. Bu etkinlikteki en alttaki sağ ya da soldaki yetenek zaten üstüne okursanız öldürücülük veriyor. Direkt çarpan olarak veriyor. Orada istatistiklerinizi inanılmaz bir şekilde uçuruyor. Eğer dakika 7'de açılan merkeze, şatoya girip orada saldırı ya da savunma yapmayı planlıyorsanız kesinlikle oradaki savaş yeteneğini açmanız gerekiyor. Şu ana kadarki oyundaki tüm artı ve çarpan buff'ları size anlatmaya çalıştım. Gözümden kaçan ya da unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini cevaplayayım. Söylediğimlerime katılmıyorsanız tekrardan yorumlarda detaylı bir şekilde bunları tartışırız. Tekrardan videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.